Evde oturduğunuz yerden sadece tasarım yaparak kendi işinizi kurmak ister misiniz? Bize gelir elde ettiren bu yöntemde ürün üretme, kargolama, depolama hiçbiri yok. Türkiye'de yaşarken Amerika'ya bile satış yapabiliyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Hangi siteleri kullanacağız? Bu video için bizlere Printify ve Etsy yardımcı olacak. Tasarımlarımızı Printify üzerinden tasarlarken Etsy üzerinden de satışa sunabileceğiz. Daha önce çok defa videosunu çektim ve eminim sizlere faydalı olacaktır. Diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Ama bu videoda da sizlere püf noktaları göstereceğim. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma bir like atmayı, abone olmayı, yorumlara da bir güzel yorum bırakmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. İsterseniz lafı fazla uzatmadan gelin sitemize geçiş yapalım. Printify'a giriş yaptım, açıklama kısmındaki linke tıklayarak sizler de bu siteye ulaşabilirsiniz. İlk olarak yapmanız gereken şey bir ürün tasarlamak. Bu ürünü nasıl buluyoruz? Sol bölümden katalog kısmına tıklıyoruz ve burada onlarca kategori, binlerce ürün bulabiliyoruz. Eğer kendi nişinizi belirlediyseniz bu nişe göre ürün seçebilirsiniz. Varsayalım siyah köpeklere ilgi duyan insanlar için tasarımlar yapıyorsunuz. Bu tasarımları da tişörte, telefon kılıfına, bardağa koymak istiyorsunuz. Bu kısımdan gelip tişörtü seçmek yerine sol bölümden Best Sellers kısmına tıklayarak en çok satılan tişörtleri de bu görebilirsiniz. Alt kısma doğru yavaş yavaş iniyorum. Burada gördüğünüz gibi tişörtler, sweatshirtler farklı boyutlarda, şekillerde karşımıza çıkıyor. Ayrıca yani sadece kapşonlar, tişörtler olarak bakmayın. Gördüğünüz gibi kupalar da var. Biraz alt kısımda burada tablosu var, telefon kılıfı var, sticker var. Her şey mevcut. Yani bir niş belirlediğiniz zaman siyah köpek tasarladığınız varsayalım. Bu siyah köpeğin stickerını da çıkartabilirsiniz. Telefon kılıfına da basabilirsiniz veyahut da burada bardağı da yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz mağazanızı sadece bardak satan bir mağazaya da dönüştürebilirsiniz. Dilerseniz de bir niş seçerek o konuda ilerleyebilirsiniz. Biz burada tasarımımızı hangi ürün üzerinden yapalım diye düşünüyorum, videoda örnek olması amacıyla. Daha önce yapmadığım bir ürün seçmek istiyorum. Alt kısma doğru indiğim zaman mesela mum üzerinden yaptık. Gayet de güzel satışları var bu arada. Ama hiç masa matı üzerinden yapmamıştık. Bunun üzerinden ilerleyelim. Ürüne tıkladığım zaman burada ürünün özellikleri gözüküyor. Etsy'de satarken bunları da yazmamız gerekiyor zaten. En önemli kısımlardan bir tanesi de budur. Ürünün görselleri nasıl oluyor onlara bakalım. Yani biz de buraya tasarım yaptığım zaman bu şekilde gözükecek. Buradan nasıl olduğu köşeleri işte şu şekilde bir mock-up'lar bizlere paylaşacaklar. Biraz daha alt kısımda bu ürünün sadece bir üreticisi varmış ve üreticinin özellikleri de burada paylaşılıyor. Ayrıca Start Design diyerek de sizler tasarlamaya hemen şimdi başlayabiliyorsunuz. Ben de tıklıyorum. Tasarıma başlamadan önce rakiplerimizi araştırmamız çok önemli. Etsy'ye yine masa matı yazdım ve çıkan görselleri sizler de bakmanızı istiyorum. Ben de bakacağım. Şimdi en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Best Sellers kısımlarına, popüler now'lara bakacağız daha çok. Ama mesela burada 2800 satış yapmış, 5900 satış yapmış, 14800 satış yapmış. 14800 bir de 1300 gelir elde etmiş. Çarpsak deli para yapar. Biz o yüzden yine de 894'e 5.9 bundan ilerleyelim isterseniz. Hesap makinesi açtım. 5.9 6000 diyelim biz yuvarlayarak çarpı 890 diyelim buna da eşittir 5.340.000 TL gelir elde etmiş, ciro elde etmiş diyelim. Bunun vergileri kesilmiştir, kendi ülkesinde ödemiştir, Etsy birazını keser. Sonrasında da almıştır yani. Ama 5 milyon küsür bir geliri olmuş sadece bu masa matından. Görsellere bakıyorsunuz. Biraz daha böyle efektif, güzel şeyler paylaşılmış ve şey de güzel. Video kısmı da güzelmiş. Burada da videolu olarak paylaşımları da hoş olmuş anlaşılan. Sizler de buradaki tasarımlara benzer tasarımlar düşünebilirsiniz. Nasıl olsun? Buradaki görsellere baktığınız zaman düz renk mi olsun, işte kaliteli bir görselle, yoksa da üzerine desenli, baskılı bir şey mi olsun diye kendiniz de düşünebilirsiniz. Bakın bu da gayet hoş olmuş. Siyah. Ben de siyah kullanıyorum şu an, hemen laptopumun altında siyah var açıkçası. Hem tasarım fikri alabileceksiniz bu kısımlardan, hem fiyat fikri alabilirsiniz. Boyutların hangi boyutlar hangi fiyata ve gördüğünüz gibi renk seçenekleri yapmışlar. Biz de düz renk yapabiliriz aslında. Yani hem görsel tasarlayabilirsiniz hem de ben 10 tane renk, bakın bu da 10 color yazmış. 10 tane renk var. Hem 10 tane renk olabilir veyahut da bir tane tasarımla bu tasarımı satıyorum da diyebilirsiniz. Birkaç tane daha açabilirsiniz bununla ilgili yani. Tamamen sizin tercihiniz. Yani fiyat bilgisi öğrenebilirsiniz, tasarım fikri alabilirsiniz ve başlıklara neler yazılmış ve bu başlıklara yazılan şeylerle bunlar üst sıralara çıkmış. Bunu da unutmayın. Ve tıkladıktan sonra mesela bu en çok satılan 14.000'e tıkladık. Açılan bu kısımda işte açıklama kısmında da neler var, başlık kısmında neler var, yorumlarda neyi beğenmişler, şu çok güzel olmuş, şundan dolayı ben aldım, memnun kaldım gibi bir yorumdan evet sizler de hemen onunla ilgili bir geliştirme yapabilirsiniz kendi ürününüzde. Yani rakip araştırması bu demek. Printify'a geri geldim. Burada arka plan rengi olarak istediğinizi seçebilirsiniz. Dilerseniz siyah mat olsun dediğiniz zaman bunu seçtiniz. Varyant da seçebilirsiniz. Tıkladığım
tıkladığımız zaman yine boyutları görebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi fiyatları da alt kısımlarda yazıyor. En uygun buymuş. Biraz daha büyüğü 11 olacağına mesela 12 olsun diyebilirsiniz. Bunu koyabilirsiniz ki biraz daha bakın yatay oldu hafiften. Şöyle koyduğumuz zaman ben mesela 12'yi 22 olabilir. 16'yı 32 de bu da gayet güzelmiş ama şu an 12-22 daha iyi. Ama 3 boyutlu olsun derseniz 3'ünü de tabii ki seçebilirsiniz. 3'ü için de satışa sunma kısımları olacak. Burada gayet güzel boyut olarak. Görsel olarak da renk olarak da buradan yine kendi renklerinizi seçeceksiniz. Buna tıkladınız. Bunu gri yapsak bu gri hepsi aynı renkten ilerliyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Siyah yaptığımızı varsayalım. Bir görüntüleyelim nasıl duruyor siyah diye. Ki çok da bir şey belli olmaz açıkçası. Düz, mat, siyah bir renk görüntü bizlere paylaşıyorlar. Ama isterseniz biraz daha anlaşılabilir olması açısından buradan yapay zekadan görsel tasarlayalım ve sol paneli kullanmayı da göstereyim sizlere. Elinizde bir görsel varsa buradan upload kısmına tıklayarak bilgisayarınızdan görseli buraya koyabilirsiniz. Onun dışında AI kısmından Printify üzerinden sizler tasarlayabilirsiniz ki en önerdiğim kısım bu. Mesela burada add text var, yazı ekleyebilirsiniz. Kendi kütüphaneniz var, grafikler var. Bu grafikleri kullanabilirsiniz ama mesela burası ücretsiz ama herkese ücretsiz. Buradan görseli herkes alabiliyor. Herkesin kullanabileceği bir görsel kullanmak yerine Shutterstock'tan herkesin para vererek alabileceği bir görsel almak yerine yapay zekadan kendinize özgü direktifler vererek görsel tasarlatmak her türlü daha iyi olacak. Şu anda da mavi gökyüzü ve beyaz bulutlar yazarak tasarım yaptırıyorum. Bakalım nasıl çıkacak. Ayrıca stil olarak da burada Fantasy Art'a tıkladım. Hani sizler de görselin nasıl gözükmesi istediğinizi burada stilini seçebilirsiniz. Diğer görsellerim de burada gözüküyor gördüğünüz gibi. Ve bana bir tasarım yaptı. Şöyle geliyorum. Böyle bir tasarım çıkartmış bana. Tıkladığımız zaman bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Açıyorum, biraz daha büyütüyorum. Şöyle bir görsel açıkçası. Şu şekilde yaptığımızı varsayalım. Ve arka planında siyah olarak kalabilir ki siyah da güzel durdu. Beyaz olsa beyaz da harika durdu ya. Beyaz olarak kalsın bence. Keşke görseli biraz daha hafif büyük yapsaydı. Ben biraz yakınlaştırdım ama yine de güzel duruyor mu? Bence duruyor. Şöyle tamam diyelim. Bir de görüntüleyelim bakalım mock-up'larda nasıl veriyor bizlere. Bence 10 numara 5 yıldız oldu. Yani bu bulutların altından çıkan kristaller falan da hoş gözüktü. Şurada bakın birazcık belli oluyor. Şöyle tıklayayım. Üzerine laptopta koyulacak ama şuradan biraz da kristaller belli oluyor. Hoş, beyaz bir görüntü. Ben yine siyah tercih ederdim ama bunu da tercih edecek insanlar bence olacaktır. Hoş tasarım, güzel bir tasarım oldu. Bunun gibi 3-5 tane daha tasarım açarak sadece görsellerini değiştirerek ürünler satışa sunabilirsiniz. Save Product diyorum çünkü görseli gerçekten beğendim. Şimdi bu ürünümüzü kaydediyoruz ve satışa sunacağımız ürün için başlık, açıklama, fiyat falan belirlememiz gerekiyor. Burada mock-up'ları belirliyorsunuz zaten. Kalsın aynılarında kalsın diyebiliriz. Selection kısmına tıklıyorum. Açılan bu bölümde hangi mock-up birinci olsun? Bu kısım kalabilir. En çok hani bu gözüksün direkt olarak. Sonrasında girenler de bunları da görüntüleyebilirler diyelim. Ve title, başlık kısmı. Daha demin bu Etsy üzerinden girdiğimiz baktığımızda neler söylüyor ona bakabilirsiniz. Ayrıca tasarladığınız mock-up'ın görselini alıp ChatGPT'ye atıp oradan da bunun için bir bu masa işte matı. Bunun için bana bir açıklama yaz. Etsy'de satışa sunacağım. Açıklama yaz, başlık yaz, etiketler ver. Ve fiyat araştırması yaparken bak ben bunları gördüm. Sence ne kadar fiyat koyayım falan diye konuşup böyle bu şekilde iletişime geçerek de yine başlık tavsiyesi alabilirsiniz. Açıklama tavsiyesi alabilirsiniz. Ki buradan da yapay zeka ile optimize edebiliyorsunuz. 100 krediniz varmış günlük olarak gördüğünüz gibi. Optimize Listing'e tıkladım ve bu şekilde şu an araştırıyor ve bana gördüğünüz gibi Sky gökyüzünü falanla ilgili bir masa matı, pastel, cloud, mousepad falan dedi. Güzel olmuş ve bana da açıklamalar da vermiş. Tamam diyorum, onayla diyorum. Bir tane kullanmış oldu. Çok güzel. Beni de uğraştırmadı. Nasıl bir başlık yapmamızı istediğini de kendi de biliyorlar. Çünkü şu an ben içerik de üretiyorum Printify üzerinde. Nasıl işte başlıklar oluşturulur, açıklamalar nasıl yazılır. Bizden şu anda Etsy nasıl başlıklar istiyor. Yani buraya masa matı, mavi masa matı, beyaz masa matı ve işte gökyüzü bulutlu masa matı değil de sürekli masa matı yazmaya gerek yok da burada gördüğünüz gibi gökyüzünde işte bulutlu ve işte beyaz tonlarında, mavili tonlarında bir masa matı falan yazsanız ve ekstra bakın her yerde masa matı değil, bir tane masa matı ve mousepad yazıyor. Bu şekilde hazırlanabilir ürünlerin başlığı, açıklaması da burada paylaşılmış. Alt kısma doğru indiğimiz zaman da fiyatları belirlememiz gerekiyor. Fiyatları da zaten bakmıştık. En uygunu 11.27, en pahalısı da 16.10 dolara üretiliyor. Bunlar
üretim maliyetleri, burada kargo ücretleri bulunuyor ve burada da kar marjlarınız bulunuyor. Buradakini %50 yaparsak gördüğünüz gibi fiyat bu şekilde değişebiliyor. 40 yapalım veyahut da diyelim ki biz burada işte 10 dolar kazansak bize yeter diyelim. Burayı silip buraya 10 yazabilirsiniz. Yani bu şekilde kendinizde düzenlemeler yapabilirsiniz ve sonrasında satışa sunacağınız fiyat da burada oluşacak. Yani burası asıl satacağınız fiyat. Burası karınız, burası kar marjınız. Burada da üretim maliyeti, ayrıca kargolama ücreti de burada mevcut. Yani bir kişi sizden alacaksa mesela şu sondaki ürünü 26.99 ürününüze verecek ve 10 dolar da kargoya verip satın alabilecek. Biraz daha alt kısma indiğimiz zaman da mağazanızı bağlamanız gerekiyor. Buradan Connect the Store kısmına tıklayarak da mağazanızı Etsy'ye, Shopify'a, diğer kısımlara da bakabilirsiniz, bağlayabiliyorsunuz. Etsy'ye bağlamak için de işte burada avantajlar var, özellikleri paylaşmışlar ve çoğunlukla da Etsy tercih ediliyor zaten. Biz de sizlere Etsy'yi tavsiye ediyoruz. Güzel özellikleri var. Ayrıca kendi müşteri kitlesi olması da gerçekten büyük bir avantaj. Bu şekilde sizler de tıklayarak Connect to Etsy'ye otomatik olarak mailinizle işte mağazanız bağlıysa zaten tıklayarak bağlayabilirsiniz. Bu şekilde oturduğunuz yerden dediğim gibi Türkiye'de yaşıyorsunuz Amerika'ya, Türkiye'de yaşıyorsunuz Kanada'ya, ülkeyi de belirleyebilirsiniz. Nerelere satmak istediğinizi seçebilirsiniz. Hangi ülkelerde satış yapmak istiyorsunuz, Avrupa Birliği'ne satış yapmak isterseniz bunların hepsi ayarlanabiliyor. Etsy ve Printify kullanarak birbirine bağlayarak sizler de internet üzerinden dolar kazanabilirsiniz. Kendi işinizi oluşturmuş olabilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız varsa tabii ki sorun. Hepinize teker teker cevap vereceğim. Kanalımdaki diğer videolara bakarsanız sizlere eminim faydalı olacaktır. Farklı yöntemlerde anlatıyorum ama Printify'da özellikle gösteriyorum ki kendi işinizi kurmak isteyen, gerçekten para kazanmak isteyen insanlara faydalı olsun. Şimdilik anlatacağım şeyler bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler, hoşça kalın.